Evet, Çalıştay Başkanımız Doçent Doktor Rasim Soylu'ya da konuşmalar için teşekkür edelim. Ve bizi buraya toplayan, bizi burada bir araya getiren siz kıymetli misafirleri burada toplamamıza vesile olan hem gönlünde, fikrinde ve hayatında hem sanatı hem tevhidi bir gaye edinmiş, bizlere de hamilik yapan İstanbul İlim Kültür Vakfı Başkanı Sayın Sait Yüce'yi konuşmalar için sahneye davet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok kıymetli hocalarım, değerli sanat erbabı, aramızda gerçekten her anlamda sanata, tevhide, sanattan tevhide katkı yapan kıymetli hocalarımız var, üstadlarımız var, İRSİKA Başkanımız var, Mahmut Erol Bey ve bütün Anadolu'nun ehli imanın kalbinde, gönlünde sultan olan Ahmet Özhan hocamız var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sağ olun, var olun, geldiniz, bizleri yalnız bırakmadınız. Tabii sanatın farklı farklı dallarda icra edildiği, edebiyatta, musikide, hatta, tezhipte, nakışta, ilahir onlarca, yüzlerce sanat dalında çok kıymetli hocalarımız, üstadlarımız, icra edenlerimiz, sevenlerimiz var. Bütün bunlarla beraber biz sanatın tevhidle bağını kurmaya çalıştık. Sanattan tevhide diye bir kavramı dünyanın da gündemine, sanatkarların da gündemine taşımak istedik. Sanattan tevhide derken aslında en büyük sanatkarı, yani kainatın sahibini, onu konuşmak, her yerde, her şeyde onun izini, eserini, özünü görmek. Herhalde sanattan tevhid ederken o kabiliyetleri, o istidatları bize vereni tanımak, onu sevmek ve onun verdiği kabiliyetlerle ve istidatlarla o sanatları icra etmek hepimizin farkında olacağı önemli hakikatlerden biridir. Aslında kainatta mikro alemden makro aleme kadar varlıklar yaratılmışlar, harika yaratılmışlar. İçinde sanat itibariyle en kıymetli olanı da insandır. Ve insanı yaratan en büyük sanatkar, en büyük sani, alemlerin Rabbi Sani Zülcelal'dir. Kainatın sahibinin mevcudat içinde en mükemmel şekilde ahsen-i takvim suretinde yaratıp, kendine muhatap derecesine çıkardığı, Rahman'ın mükerrem bir misafiri yaptığı insan aslında muhteşem bir sanat-ı Rabbani'dir. Sanat-ı ilahidir. Esma-i ilahiyenin bütün tecellilerini üzerinde taşıyan insanın asıl kendisi ilahi bir sanat eseridir. Burada insanın Cenab-ı Hakk'ın antika bir sanatı olmasıyla ilgili Risale-i Nurlardan bir bölümü sizle paylaşmak istiyorum. İnsanların sanatları içinde nasıl ki maddenin kıymetiyle sanatın kıymeti ayrı ayrıdır. Bazen müsavi, bazen madde daha kıymetlidir. Bazen oluyor ki 5 kuruşluk demir gibi bir maddede 5 liralık bir sanat bulunuyor. Belki bazen antika olan bir sanat 1 milyon kıymeti aldığı halde maddesi 5 kuruşa da değmiyor. İşte öyle antika bir sanat, antikacıların çarşısına gidilse harika pişe ve pek eski hünerver sanatkarına nispet ederek o sanatkarı yad etmekle ve o sanatla teşhir edilse 1 milyon fiyatla satılabilir. Öyle değil mi? Küçük bir demir parçası bile olsa, bunun yazıldığı tarihler 100 sene önce olduğu için 5 kuruş eder ama onun üzerine nakşedilen sanat ve onun üzerine o nakşı işleyen sanatkarın imzası o 5 kuruşluk demiri milyon mertebesine çıkarabiliyor. İşte insan Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır ve en nazik ve nazenin bir mucize-i kudretidir ki insanı bütün esmasının cilvesine mazhar ve nakışlarına medar ve kainata bir misal-i musaggar suretinde yaratmıştır.
Eğer nur iman içine girse, üstündeki bütün manidar nakışlar o ışıkla okunur. O mümin şuur ile okur ve o intisapla okutur. Yani Sani Zülcelal'in masnuuyum, mahlukuyum, rahmet ve keremine mazharım gibi manalarla insandaki sanat-ı Rabbaniye tezahür eder. Demek sanine intisaptan ibaret olan iman, insandaki bütün asar-ı sanatını izhar eder. Nasıl elektrik düğmesi kapatılsa mesela burası karanlıklar içinde kalır. Çünkü onun kaynağı bu düğme değil, esas kaynağı başka. Aynı şekilde de iman öyle bir intisap. Yani iman olmadığı zaman kainatın sahibiyle olan o intisap, o bağ kesiliyor. Evet, iman insanı Sani Zülcelal'ine nispet ediyor, bağlıyor. İman bir intisaptır. Öyleyse insan iman ile insanda tezahür eden sanat-ı ilahiye ve nukuş-u esma-i Rabbani itibariyle bir kıymet alır. Küfür o nispeti kat eder, yani keser, o kattan, o kesmekten sanat-ı Rabbaniye gizlenir. Çok değerli hocalarım, sanat erbabı geçmişte de mesela Osman Hamdi Bey, Ayvazovski, Salvador Dali, Picasso, Hafız Osman ve daha nice kıymetli sanatkarlar geldiler, geçtiler dünyamızdan. Resimlerini ya da yazdıkları hatları bir tuval üstüne ya da bir kağıt üstüne nakşettiler. O kağıt onların imzasıyla, onların mührüyle gerçekten kıymet aldı ve değerlendi. O imza onları kıymetli kıldı. İşte kainattaki bütün yaratılmışlar üzerinde ancak iman gözüyle ve iman gözlüğüyle görülebilecek olan vahdaniyet mühürleri, aynı o kağıdın, tuvalin üstündeki imza gibi her şeyde, kainatta mikro alemden makro aleme kadar her şeyde o vahdaniyetin mührü, hatemi, sikkesi bulunuyor. İman gözlüğüyle görülebilecek olan vahdaniyet mühürleri ve ahadiyet sikkeleri, tevhid turraları o kadar bariz bir şekilde her şeyin üstünde görülmektedir ki, sanat erbabımızın sanatlarını icra ederken, alemdeki her şeyin üzerinde o tevhid mührünü görüp göstermek, sevip sevdirmek gibi bir vazifeleri olması gerektiğine inanıyoruz. İman bir intisaptır derken, yani o intisap, o bağ, insanı Sani Zülcelal'e bağlıyor, o intisap. Ve insandaki Esma-i İlahiye'nin güzellikleri o iman ile görünür hale geliyor. Yine 23. sözde güzel bir bölüm var, bir paragraf. Halik-i Zülcelal'in nasıl ki mahlukatının her bir ferdinin başında ve masnuatının her bir cüz'ünün cephesinde ehadiyetin sikkesini koymuştur. Öyle de her bir nevin üstünde çok sikke-i ehadiyet, yani vahidiyet, vahdaniyet, Cenab-ı Hakk'ın birliği her şeye de tecelli etmesi, her bir varlığın üstünde tecelli etmesine ehadiyet deniyor malumunuz. Öyle de her bir nevin üstünde çok sikke-i ehadiyet, her bir kül üstünde müteaddit hatem-i vahidiyet, ta mecmu alem üstünde, yani bütün yaratılmışlar üstünde mütenevvi turra-i vahdet gayet kuvvetli ve parlak bir şekilde koymuş, nakşetmiştir. Demek her bir nebat, her bir meyve birer mühr-ü vahdaniyet, birer sikke-i vahdettirler. Her bir çiçeğin, her bir hayvanın, her bir simanın üzerinde imanın dürbünü ile dikkatle bakıldığında o mühür çok parlak bir şekilde görülmektedir. Dünya durdukça hiçbir genetik ya da robotik çalışma ya da yapay zeka ürünlerinin asla başaramayacağı şey de tevhid mührünün en parlak bir şekilde tezahür ettiği Hay ismidir. Hiçbir sanatçının taklit edemeyeceği, Cenab-ı Zülcelal'in bahşettiği hayat hakikati bütün canlılar üzerinde ama en müstesna şekilde insan üzerinde tecelli etmektedir.
ilahi sanatın şükründen aciz olduğumuz en mükemmel numunesidir insan. Evet, bal arısı fıtratça ve vazifece öyle bir mucize-i kudrettir ki, bütün mahlukat öyle de onunla ilgili bir sure var malum. Koca Sure-i Nahl onun ismiyle tesmiye edilmiştir. Çünkü o küçücük bal makinesinin zerrecik başında onun ehemmiyetli vazifesinin mükemmel programını yazmak ve küçücük karnında yiyeceklerin en tatlısını koymak ve pişirmek ve süngücüğünde zihayat azaları tahrip etmek ve öldürmek hasiyetinde bulunan zehiri o uzuvcuğuna, o cismine zarar vermeden yerleştirmek, nihayet dikkat ve ilim ve gayet hikmet ve irade ile ve tam bir intizam ve muvazene ile olduğundan şuursuz, intizamsız, mizansız olan tabiat ve tesadüf gibi şeyler elbette müdahale edemezler ve karışamazlar. İşte bu üç cihetle mucizeli bir sanat-ı ilahiyenin ve bu fiil-i Rabbani'nin bütün zemin yüzünde hadsiz arılarda aynı hikmetle, aynı dikkatle, aynı mizanda, aynı anda, aynı tarzda zuhuru ve ihatası bedahetle apaçık bir şekilde vahdeti ispat ediyor, gösteriyor. Evet değerli dostlar, kıymetli misafirler, değerli hocalarım, hiçbir sanatçının, hiçbir faninin asla taklit dahi edemeyeceği ilahi sanatın harikaları olan hayvanları, ağaçları, çiçekleri, yerde ve semada bulunan bütün güzellikleri kudret kaleminin yazdığı kelimeler ve mektuplar olarak okuyabilmek en büyük ve en lazım olan faydalı okur yazarlıktır. Ve gerçek ilim ise marifetullah ilmidir. En büyük cehalet de kainatın sahibini tanımamak, onun bizlere gönderdiği mektupları, ayetleri okuyamamaktır en büyük cehalet. Aslında inansın inanmasın tüm branşlardaki tüm sanatçılar sanatlarını nasıl icra ediyorlar? Resim yapanlar, onun yarattıklarını resmediyorlar. Soyut resim çizenler veya enstrüman çalanlar da onun verdiği kabiliyetle yine onun verdiği duygularla yapıp o sanatı icra edebiliyorlar. Onun verdiği gözle onun eserleri üzerindeki mührünü okuyabilmek, onun verdiği kulakla ve sesle onun kainatının ilahi musikisini işitip söyleyebilmek, onun verdiği akılla düşünüp yarattığı ve nazargâh-ı ilahi olan kalp ile varlığını her daim hissedebilmek, sanattan tevhide ulaştıran en selametli ve kestirme bir yoldur zannederim. İmandan ve marifetullah'tan haberi olmayanlar, insan için nasıl bir tarif getirmişler? Nasıl tarif ediyor batılı filozoflar insanı? İnsan konuşan bir hayvandır diyorlar değil mi? Asla öyle değil. İnsan Rahman'ın makbul bir misafiridir. Hayır, insan konuşan bir hayvan değil. İnsan Rahman'ın makbul bir misafiridir. Dünya da Rahman'ın bir misafirhanesidir. Ve dünyadaki mevcudat ise Esma-i İlahiye'nin ayineleri ve masnuatı ise her vakit tazelenen mektubat-ı samadaniyesidir. Kainat kitabına böyle bakıp böyle idrak edebilmek ne büyük saadet değil mi? Kur'an-ı Kerim sivrisinekten semavat kandillerine, yıldızlara, ağaçlardan bulutlara, arıdan deveye, dağlardan denizlere, karıncadan zeytine, incire kadar nice yaratılmış sanat eserlerinden bahsetmekte, bakmıyor musunuz, akletmiyor musunuz, tefekkür etmiyor musunuz diye nazarlarımızı sürekli kainat kitabına çevirmemizi istemektedir. Sivrisineğin gözü de çok sanatlıdır, güneş de. Sivrisineğin gözünü halk eden güneşi dahi o halk etmiştir, o yaratmıştır. Kur'an kelamullah olduğu gibi kainat da bir Kur'an'dır. Kur'an kainat kitabıyla okunmazsa eksik olacağı gibi kainat kitabı da Kur'an ile beraber okunmazsa o da
eksik kalır. Sani Hakim, alem-i ekberi öyle bedi bir surette halk edip ayat-ı kibriyasını üstüne nakşetmiş ki, kainatı bir mescid-i kebir şeklinde döndürmüş ve insanı dahi öyle bir tarzda icat edip ona akıl vererek, onunla o mucizat-ı sanatına ve bedi kudretine karşı secde-i hayret ettirerek, hayretle secde ettirerek, ona ayat-ı kibriyayı okutturup, kemerbeste-i ubudiyet ettirerek o mescid-i kebirde bir abd-i sacid fıtratında yaratmıştır. Secde eden bir kul fıtratında yaratmıştır. Fıtratı budur insanın. Hiç mümkün müdür ki şu mescid-i kebirin içindeki sacitlerin, abidlerin, mabud-u hakikileri o sani vahid-i ahadden başkası olabilsin? Çok güzel 2 paragraf daha var. Onları okuyup tamamlayacağım inşallah. Sanatuhu fî zâke ibaresi de hakikaten müthiş bir ibare. Meali de şöyle. Sani Zülcelal'in alem-i ekberdeki sanatı o derece manidardır ki, o sanat bir kitap suretinde tezahür edip, kainatı bir kitab-ı kebir hükmüne getirdiğinden, aklı beşer, hakiki fenni hikmet kütüphanesini ondan aldı ve ona göre yazdı. Kainattaki bütün varlıklar, bütün sanatlar, bütün kanunlar, Cenab-ı Hakk'ın o sanat-ı ilahisinin tezahürleri, insan da o büyük kitaptan aldığı ve öğrendiğiyle her şeyi yapabiliyor, yazabiliyor, söyleyebiliyor, çalabiliyor. Evet. Ve o kitab-ı hikmet o derece hakikatle bağlı ve hakikatten medet alıyor ki, büyük kitab-ı mübinin bir nüshası olan Kur'an-ı Hakim şeklinde ilan edildi. Yani hem nasıl ki kainattaki sanatı kemal-i intizamdan kitap şekline girdi, insandaki sıbgatı, boyası yani ve nakş hikmeti dahi hitap çiçeğini açtı. Bütün sanatkarlarımız, musiki şinaslarımız oradan aldıkları sıbgayla, boyayla konuşabiliyor, söyleyebiliyor. Evet, bu dünyayı sanatlarıyla zinetlendiren bir sanatkarın sanatını istihsan eden insanla konuşmaması muhaldir. Madem ki yapar ve bilir, elbette konuşur. Madem konuşur, elbette konuşmasına yakışan da Kur'an'dır, Kur'an-ı Kerim'dir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miraca yükselirken de sanatın bütün güzelliklerini, bütün teşhirlerini bizzat gördü, bizzat işitti. Sidretül Münteha'ya ta Kâb-ı Kavseyn'e kadar merati-i külliye-i resmiyede, merati-i külliye-i esmaiyede gözüne, kulağına tesadüf eden ayat-ı Rabbaniye'yi ve acayip-i sanat-ı ilahiyi işitmiş, görmüştür. O küçük cüz'i seyahati hem külli hem mahşer acayip bir seyahatin anahtarı hükmünde gösteriliyor. Yani Miraç seyahatinde bütün sanat-ı ilahiyeyi bizzat görmüş, bizzat işitmiştir. Biz böyle itikad ediyoruz. Değerli sanat erbabı kardeşlerimiz, kıymetli hocalarım, ilahi kudretin kelimeleri olan kainattaki masnuat ve mevcudatı seyir ve temaşaya, kainat kitabını mütalaya müştak olmak, eserden müessire giden, yani sanat severlere göstermek eserden müessiri, elbette ki sizlerin, hepimizin vesileliğiyle olabilecek bir şey. Zemin yüzünde yazılan bahar sayfasında teşhir edilen rahmet ve hikmetin mucizeli eserlerini, ağaçlar, çiçekler, nebatat ve hayvanattaki sanat-ı ilahiyenin harikalıklarını, simalarında parıldayan tevhid sikkelerini okumaya meftun olmak, müştak olmak ne kadar güzel bir şey. Yine aynı eserde bir paragraf var. Evet, eğer sivrisinek tantanasını kesse, bal arısı demdemesini bozsa, sizin şevkiniz hiç kırılmasın. Kainatta, içinde yaşadığımız dünyada elbette çok sıkıntılar, çok zulümler, yanlışlıklar oluyor ama bunların içinden çıkışı da yine sanat erbabı gösterecek. Yani onların
Vızıltılarından kasıt aslında o sıkıntılı şeyler. Onlar sizin şevkinizi bozmasın, kırmasın diyor. Bakın burada bütün sanatkarlara o kainat kitabından nasıl bir aksi seda oluyor. Hiç teessüf etmeyiniz. Zira kainatı namatıyla raksa getiren ve hakaikin esrarını ihtizaza veren musikayı ilahiye hiç durmuyor, mütemadiyen güm güm eder. Padişahlar padişahı olan Sultan-ı Ezeli, Kur'an denilen musikayı ilahiyesiyle umum alemi dolduracak kubbe-i asumanda şiddetli ses getirmekle sadefi kehf misal olan ülema ve meşayih ve hütebanın dima ve kalp ve femlerine vurarak aksi sedası onların lisanlarından çıkıp seyr-ü seyalan ederek çeşit çeşit sadalarla dünyayı güm güm ile ihtizaza getiren o sadanın tecessüm ve intibaıyla umum kütüb-i İslamiye'yi bir tambur ve kanunun bir teli ve bir şeridi hükmüne getiren ve her bir tel bir nev'iyle onu ilan eden, her bir tel bir nev'iyle onu ilan eden o sadai semavi ve ruhani kalbin kulağıyla işitmeyen veya dinlemeyen böyle devam ediyor. Evet, burada dediği gibi o sadai semaviyi kalbin kulağıyla dinlemeyen bir sanatçı hakikati nasıl bulabilir? Cenab-ı Rabbül Alemin bizlere marifetullah'ın sonsuz ufuklarında aynel yakin, hakkal yakin mertebesinde kanat açıp nuru imanla gezebilmeyi ve ilahi sanatın harikalıklarını iman gözüyle görüp o sadai semaviyi kalbin kulağıyla işitebilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Kusura bakmayın, biraz uzattım, hakkınızı helal edin. Ama bu manalar biraz bu manalarla anlaşılır diye kalbime geldi. En azından onları sizle paylaşmak istedim. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.